Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosuna, serimizin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Europa Universalis 4 oynayacağız. İlk olarak Osmanlı ile başlamak istiyorum. Oyunun en kuvvetli ülkesi diyebiliriz. Dolayısıyla biraz böyle rehber tadında, biraz eğlence tadında bir oyun olacak. Şimdiden başlayalım. Iron Man'de oynayacağız. Ee, Kayıt Osman diyelim. Startlayalım. Evet, başlayalım bakalım. Evet, başlangıçta kolay bazı görevlerimiz var. Bunları yapacağız. Bu arada ben şuradan bir oyunun sesini kısayım. Options, Audio, Master Volume biraz kısalım. Evet, başlangıçta yapabileceğimiz kolay görevler var. En az 10 galey. Bunu birazdan yaparız. Bu zaten yapılacak bir şey. Diyor ki ordumuzu 30.000 ya da daha fazla seviyeye çıkartacağız. En az 2 generalimiz olacak. Yıl ya 1450 olacak ya da Varna Haçlı Seferi başlamış olacak. Bunun eventi gelmiş olacak. Bu yapılabilir bir şey. Bunu nasıl yapacağız? 10 Janissary Regiments yani 10 Yeniçeri birliğimizin olmasını istiyor bizden. Hemen şuraya geldik. Makrodan Yeniçerileri şey yapalım. Şunlara bakalım. Buna 6 tane. Buna da 5 tane verdik miydi? Sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, ilk görevimizi, hatta bu görevimizde e, toplam ordu büyüklüğümüz, force limitimizin %90'ı olması gerekiyor. Bunu da alıyoruz. Bütün Anadolu ve Maşrık'taki Türk kültürüne sahip bütün bölgelerde bize claim verecek. Bunu aldık ki ihtiyacımız olacak. Bu da %10 Moral of Armies veriyor. Onu da almış olduk. Şimdi bu arada şu hızımızı 3'e getirelim. Estate'lerimizi verelim. Hiç günü ilerletmediğimiz için bu görevleri yaparken kolayca yapmış olduk. Ben önce monopolileri veriyorum. Daha sonra Oversight by Ulema'yı verelim. Ulema için. Bakıyorum ben burada genelde loyalty verip Crownland'den almayan privilege'ları vermiş oluyorum ki birisi bu, birisi Oversight by the Ulema. Buna bakıyorum. Bunu almıyorum çünkü heretik ve heathen'lar yani farklı dinler ve farklı mezheplere karşı toleransımızı düşürüyor. Bu da oralardaki isyanın tetiklenmesine sebep oluyor ki bunu istemeyiz. Ee, Bakıyorum monopolimizi verdik. Religious Diplomat kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama yine tercih etmiyorum. Bunu Development of the Temples, bunu ben almanızı öneriyorum. Çünkü her cami yaptığınızda ki cami yapmak sizin oradan alacağınız vergiyi yükseltecektir. Her cami yaptığınızda bonus kazanıyor. Development cost düşürüyor. Bu development cost da sizin bir şehri geliştirirken şu monarch pointlerinizden harcamanız, onu da azaltmış oluyoruz.
Ondan sonracığıma bakalım. Başka bir şeye gerek yok buradan. Ümera'ya geldik. Mining and Smelting, Livestock. Right of Council'ı alabiliriz. Increased Levies'i alabiliriz. %3.3 tax'ten yani vergiden düşürüyor ama çok önemli değil. Onun dışında bakıyorum. Bütün estate'lerin sadakatine artı %10 verdiği için Supremacy over the Sublime Port'u alıyorum. Bunun dışında başka bir şey almaya çok da gerek yok. Gelelim Merkant'a. Bakıyorum Free Enterprise'ı aldık. Ondan sonra monopolileri verelim. Private Trade Fleets'i alalım. Control over Monetary Policy'yi alalım. Burada bir taneyi boş bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer ki paraya ihtiyacınız olursa şuradan daha az faizle para çekebiliyorsunuz. Dimmi'ye geldik. Dimmi'de çok fazla bir şey vermenizi tavsiye etmiyorum. Dimmi Self-Government olabilir. Tabi buradan %5 toprak verdiğimiz için hemen şu toprağı bir çekelim. Ulema'nın loyalty'si şu an Equilibrium'u %74, o yüzden şunu alabiliriz ki Ortodoks olan topraklarımızda daha az şey çıksın, isyan çıksın. Bunun dışında çok da fazla bir şeye gerek yok. Gelelim Yeniçerilere. Hemen bakıyorum. Standardized Salaries bu padişahınız öldüğünde sizin Yeniçerilere yaptığınız bir ödeme var. Bunu azaltıyor, bu yüzden bunu mutlaka alalım. Loyalty to the Sultanate alalım. Bunun dışında da çok fazla da bir şeye gerek yok. Böylece bir görevi daha bitirmiş olduk. Janissary Privileges. Bunu aldık. Şunları bir birleştirelim. Buna Hadım Şehabettin'i verelim. Buna da bir tane generalimiz olsun. Bu arada şu sesi biraz daha kısacağım. Bunun dışında şu gemilerimizi Konstantinopol'e gönderelim. Buna 3 tane galeyi yapalım ki artmadan galley compatibility'yi alalım. Decision'larımızı verdik. Rival'ları alacağız. Ki öncelikle Memlük'e saldıracağım kısa zamanda. O yüzden Memlük'ü alıyorum. Aynı şekilde Hırvatistan'a Macaristan'a saldıracağım. O yüzden Macaristan'ı alıyorum. Bunun yanında da Avusturya'yı almak mantıklı. Bunlara hemen bir ambargo atalım. Bunlarla Tunus'umuz varmış. Buna da ambargo attık. Sivas'ı sünnileştirelim. Bakıyorum eksi 1.61. Şuradan hemen şuraya geldik. Corruption neden yükseliyormuş? Religious Unity'den yükseliyormuş. Onu halledeceğiz. Şimdi bizim Candar, Karaman, Ramazan ve Dulkadir'i kolayca diplomatik vasal yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden onlara savaş açmanızı hiç önermem. Hemen alalım. 10 military power. Ah, yanlış yaptık orada. Muhtemelen Urban'dı. Military Advisor level 2 olduğumuzda bize çok hızlıca şuradan level 2 bir Military Advisor alalım ki 4 tane topumuz olsun. Başlangıçta topa sahip olmak çok önemli arkadaşlar. Ciddi manada işinizi kolaylaştıracaktır.
O yüzden mutlaka bunu almanızı tavsiye ederim. Güzel. Bizans'a da kasus belli kazandık. Epirus'a da kasus belli kazandık. Şimdi şunlarla royal mary'lerimizi yapalım ki Dulkadir kendisi attı. Ramazan'dan gelmezse ben atacağım. Şuna hemen Relations'tan improve atıyorum. Ramazan'dan da geldi. Buna da improve atacağım. Ki bir an evvel bunlar 190 olsun. 190 ilişki olduğu zaman da şeyimiz hazır oluyor. Şunu kovacağım bu arada. Zaten bayağı sağlam bir sıkıntımız var parayla alakalı. Şuradan bakalım. Bakın 44-39. Bunun için düşürebileceğiniz otonomi varsa onu düşürmenizi tavsiye ederim. Oradan bir iki bir şeyler gelir. Şu kalelerimizi kapatalım. Birazcık başlangıçta para konusunda biraz bir sıkıntı yaşayacağız ama sonrasında bu sıkıntımızı çözeceğiz. Şimdi biraz hızlandırıp azıcık bekleyeceğiz ki şu ordularımız tamamen kendine gelsin. Şunları birleştirelim ki kaybımız biraz azalsın. Edirne'de biraz sıkıntı var. Nereye gidebiliriz? Silistre, Gelibolu'ya götürebiliriz şunu. Ki attrition yemeyelim. Evet. Şu event geldi. Bu oyunun başında aşırı kolay ama late game'e doğru eğer ki dikkatli olmazsanız sizi çok büyük sıkıntıya sokacak bir durum. O yüzden 1600'lerden 1700'lerden sonra buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım Bizans Sırbistan'la çok güzel. Sırbistan'la şeyimiz var mı? Bizim claim'imiz yok. Yani hangi görevi yapınca veriyordu? Galiba bunu yapınca veriyordu. Bakacağız. Şunları almamız lazım ki zaten şunlar direkt şeye düşecek dediğim gibi. Hatta şu transfer trade power diyelim ki onar ilişki daha hızlıca kazanalım. Great Power'larda üçüncüyüz. Başlangıçta çok normal üçüncü olmamız ama sonradan bizi birincilikten edebilecek herhangi bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Evet şunu 5'e çekelim hatta. Şu şeyler bir an evvel dolsun. Artık. Çünkü direkt olarak Bizans'a girerek başlamayı planlıyorum. Osmanlı'da benim bir taktiğim var. Bir doğu bir batı, bir doğu bir batı yapıyorum ki mümkün olduğunca evet ne geldi? Crescent Fleet en az 10 galeyimiz oldu ve bir amiral kazandık arkadaşlar. Bu amiral de gayet iyi bir amiral. Bize az sonra savaşlarımızda fazlasıyla yardımı dokunacak. Evet. Bunlar hazır. Şunu da şuraya çektik miydi? Declare War diyorum. Ramazan'da Dulkadir'de gelmesine gerek yok. Hemen şuradan Bizans'ın biraz hızımızı azaltalım. Bakıyorum. Local tax önemli değil. Hemen şöyle bir çıkaralım. Hatta bunu da buraya çıkaralım ki şu gemileri belki alabiliriz. Şuradan Sırbistan'a gidelim. Evet,
Şuraya geldik. Evet, 2 gemiyi de capture'ladık arkadaşlar. Bunlar light ship olduğu için hemen şeye attım. Trade'i korumaya attım. Bu önemli. Sizin gelirinizi baya artıran bir şey. Özellikle gemi sayınız arttıkça, light ship sayınız arttıkça main trade nodunuzu korumaya gönderdiğiniz zaman fazlasıyla geliriniz artıyor. Şimdi bir şuraya git gel. Bizim portlarımızı bloklamasın. Bizi şu anda siege'lemesinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Biz zaten şurayı bitirdiğimizde ineceğiz buraya doğru. Ve ciddi manada içinden geçeceğiz Bizans'ın. O yüzden çok da mesele değil yani. İstediği kadar bizi karpıtlayabilir burada. Dediğim gibi içinden geçeceğiz yani. Onun kaçarı yok. Ben burada Sırbistan'ı vasal alıp ki alabiliyor muyum hemen bir bakalım. Yetiyor mu? Yetmiyor. Çağıramadığımız için Sırbistan'ı tam katılımcı olarak çağıramadığımız için maalesef olmuyor. Puanımız yetmiyor ama en azından Kosova'yı alacağım. Kosova'da altın madeni var ve bu early game'de baya önemli. Bu yüzden Kosova'yı ilk savaşta almanızı, en azından Kosova'yı almanızı tavsiye ederim. Bizim şeyler burada ama nedense bir vuralım şuraya. Toplar. Yani bu adam toplu olan şeyden. Başlangıçta şu profesyonelizmi harcayabiliriz çünkü manpower'ımız hiç yok. Yani sıfır manpower'ımız var. O yüzden ordularımız sıkıntı yaşamasın. O oraları karpıtlayabilir. Şu Selanik düşmeden şunlardan birisi düşerse bana yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü kaleyi tekrar kuşatmak biraz sıkıntılı olacak. E, O yüzden Selanik düşmeden şunlardan birinin düşmesini bekliyorum açıkçası. Düşmedi. Oyun başında borca girmekten çekinmeyin. Oyun başında borca girebilirsiniz. Hiç mesele değil. Bakıyorum 25 mil power. Hayır. Şu an mil power çok önemli bizim için. Evet, Braniçevo düştü. Yetişebilirsek Selanik düşmeden mükemmel olacak. Yetişebilecek miyiz? İstanbul'da düştü bu arada. Hatta bunu da gönder. 10 prestij. Hayır. White Peace'lemeyeceğiz. Buraları komple alacağız çünkü. O yüzden prestiji seçiyorum. Hiç gemi capture'layamadık. Bu pek hoşuma gitmiyor benim. Çünkü gemi capture'lamak istiyorum. Bunu buraya gönderebiliriz. Topu var. Alsın her tarafı. Normalde top 7. seviye military teknolojide açılıyor. Biz şu an 3. seviyedeyiz ama tarihsel olarak Urba'nın topları muhabbeti olduğu için bizde çok ama çok erken top olmuş oluyor. Bu yüzden de bunun avantajını kullanıyoruz arkadaşlar.
Evet, şunları bir hemen, hatta şunu ikiye böl, birini de şuraya gönder. Hızlıca alalım. Sonra şuraları da karpıtlayacağız. Ve bitireceğiz. Sırbistan çıkıyor mu savaştan, Kosova'yı verip? Çıkıyor. Parasının da 62 dukasını veriyor. Ver. Ver. Dediğim gibi Kosova'yı ilk savaşta almanız çok önemli. Çünkü Kosova altın madenine sahip ve gelir için fazlasıyla mühim. Başlangıçta gelirinizi arttırmanız için fazlasıyla mühim. Yanya'yı da hallettik. Korint'e gidelim. Hatta bu Atina'ya gitsin, bu Korint'e gitsin. Bunda top var, şu kaleyi daha hızlı alabilmek için. Bakıyorum. Step kaybetmeyeceğim. Government Progress kaybedebiliriz. Government Progress arkadaşlar şuna yarıyor. Şuradaki geliştirmeleri yapmanıza yarıyor ama zaten fazlasıyla geldiği için çok bir sıkıntı yaratmıyor bunu vermeniz. Stability vermenizdense bunu vermeniz çok daha mantıklı bence. Evet, gemilerimiz fena durumda değil. O yüzden şu CJ yardımını bozmayacağım. Legalizme doğru gidelim. Çünkü legalizmde arkadaşlar, şuradan göstereyim. 75 legalizme sahip olduğunuz zaman corruption'ınızı 2 düşürüyor. Bu da şunu sağlıyor size. Şuradan 2 corruption alıp bir borç miktarı kadar para çekip corruption'ınızı legalizmle düşürdüğünüz zaman bayağı para açısından rahatlıyorsunuz. Özellikle early game'de dediğim gibi zaten biraz ilerlediği zaman hiç para gibi bir derdimiz olmayacak. Hatta parayı harcayacak yer bulamayacağız neredeyse. Tabii early game'de biraz kalelerin düşmesi özellikle zaman alıyor maalesef. O yüzden bekliyoruz. Bu arada keşke şu da hızlıca dolsa ve şey yapsak. Osmanlı'da bu arada benim alacağım ilk idea kesinlikle quantity idea olacak. Yani nicelik ideası olacak. Burada özellikle şu ilk iki National Manpower Modifier ve Manpower Recovery Speed bizim için çok önemli olacak. Çünkü devamlı asker basacağız. Ben çok Merc kullanmayı sevmiyorum. O yüzden çok kullanmayacağım. Bu yüzden de Quantity ID'ye benim için önemli olacak. 2 tane daha gemi yakaladık bu arada. Transporter ship yakalamışız. Şurada şunlara bir şey atalım. Stack wipe atalım. Ve Atina'nın gemilerini de hallettik. Şuradan Bizans'ın gemilerini de bir almaya çalışalım. Oh, 2 tane daha gemi Atina'dan çorladık ve ikisi de galey. Bu çok iyi. Bedavadan galey almış olduk arkadaşlar. 2 de buradan çorladık. Bu da transporter ship. Çok mühim değil. Aldık. Parasını da aldık. Serbia ile Wallachiya'ymış. Çok da mesele değil sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Şu 2 tane borcumuz var şu anda. Ben bunları merchant'lara borçlanıp daha sonra şuradan şu 3,5'ları halledeyim. Geri kalanını da şöyle halledeceğim. Galata'yı integrate'leyeceğiz.
Konstantinopol'ü kapital yaptığımızda, yani başkent yaptığımızda bir step kazanacağız. O yüzden ben önce bir step basıp sonra bunu almak istiyorum ki ucuzdan step'i basmış olduk. Toplamda da 2 tane stability kazanmış olduk. Bu arada City of World Desire'ı yapmış olduk. Bakalım bayağı güzel artı bonuslar verdi. Reigning Greece. Şimdi şurayı hemen hızlıca alacağım arkadaşlar. Kimmiş? Ragusa ile kankaymış. Ragusa'yı zaten biz garantiliyoruz. Şu olayın da başlangıçtaki şeyini anlayabilmiş değilim. Garantisini kaldıralım. Keşke kaldırmasaydık. Neyse. Çok da önemli değil. Ha bu arada Ramazan'ı ve Dulkadiroğlu'nu ki önce Dulkadiroğlu vasallığı alacak bu aydan sonra. Vasalımızı yapalım ki yapamıyoruz şu an savaşta. O zaman biz savaşımıza başlayalım. Hemen şuraya attık bunu. Bunu da buraya attık. Şunu dışarı çıkardım. O gemiyi de direkt olarak capture'ladım ki ticaret gemisi. Hemen bunu da gönderelim. Bunu da buraya attık mıydı? Olay tamamlanmış oluyor. Şuraya aldığımda bunu da direkt Ragusa'ya göndereceğim. Evet, dediğim gibi legalizme arkadaşlar. Ne olursa olsun legalizme. Ramazan'la niye bitti şeyimiz? Şuna garanti atalım. Bakıyorum. Buradan şimdilik kolay bir şey seçelim. Şunu seçelim. İlerleyen süreçte bakarız. Şuranın olayı bitti. Şuraya geldik. Burayı direkt alacağım arkadaşlar. Çünkü Ragusa'yı sonradan Venice çok hızlı yiyor ve Ragusa önemli bir ticaret bölgesi. Onu kaybetmek istemiyorum. Venedik'ten tek bir geçişle kurtaramıyoruz ya. Sıkıntı o. Bu arada şu Kırım'da bir Alliance, tabi savaşta olduğumuz için atamıyoruz. Şunu biraz daha nasıl yükseltiriz? Military Access verdik miydi? 195 olur. Şimdi hemen bir ay geçsin ki vasallığımıza alalım. Evet, ilk vasalımızı aldık. Hemen 4. seviye teknolojimizi de alalım. Evet, burası düşmek üzere. Tabii toprak aldıkça diğer estate'lerin Crowland'i yükseldiği için bizim Crowland'imiz düşmüş oluyor. Onu halledeceğiz bir şekilde. Evet. Sonunda geçiş almış ki bakın Venedik hemen çöktü bile. Maalesef ki. Dulkadir'de bir barış yaparsa şurayı kurtaralım. Ki Venedik kendisi kurtarıyor. Evet, Sivas'ı kurtardık. Sünni yaptık. Evet, doğru dürüst orduları kalmadığı için şu kaleleri kapatacağım. Çünkü boşa para harcıyoruz. Bakıyorum. İyi. Force limit'i kurtarmışız. Güzel. Vereceksin mi? Vermeyecek çünkü Ragusa hala savaşta.
Onun şurayı da Venedik kuşattığı için biz gidemiyoruz. Birazcık bekleyeceğiz. Bu süreçte şu ordumuzu şuraya getirelim. Bu Kırım'la kanka olmuş bile. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü Kırım bunu koruyor. Bu kimle? Bunun kimseyle kankalığı yok. O zaman önce Karamanoğullarını bir halledelim. Anadolu Birliği'ni sağlamak adına. Bu kimle kanka da böyle Gazi Kümük'le savaşa giriyor. Şirvan'la kanka. Gazi Kümük mü? Evet, Şirvan'la relation'ımızı bir improve'larsak hatta ve hatta bunu bile vasal alabiliriz aslında. Ki doğudaki seferlerimizde doğu topraklarını şuralara Şirvan'a yedirebiliriz. Royal Mary'i atalım. Enforce Peace diyelim. Şunu diplomatımız geldiğinde güzel %100 olduk bu arada çünkü Ragusa patates oldu. Verdin mi? Verdin. Yanya'dan da claim'ini çek. Ve arkadaşlar çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi buraları aldık. Greece'e %100 lokal otonomi kaybedecek ve 20 yıl separatizm kaybedecek. Balkan region'da da yani şuralarda ne almış olacağız? Claim almış olacağız. Şimdi bir koalisyon durumuna bakalım. Bunlar Ortodoks olduğu için Ortodokslar bunlarla daha çok agresif expansion yiyecek. Şu Kırım'ı bir elay yapalım. Şirvan'ı da elay yapacağız. Ki bunu daha sonra vasal yapabilelim. Hatta bunu direkt olarak eyalete çevireceğim. Hem diplo slot yemesin. Çektik toprağımızı ve evet artıya geçtik mi? Geçemedik henüz. Henüz geçemedik. Şimdi Bosna'yı da eyalet yapacağım arkadaşlar. Sırbistan ve Çilli geliyor. Sırbistan'ın yiyebildiğim bütün topraklarını yerim. Bosna'yı eyalet yaparım. Hızlıca şuraya doğru gidelim. Aynı anda aslında Karaman'a da savaş açabiliriz arkadaşlar. Şunu vasal yaptık. Bir ay dolmadan ikinci savaşı açamıyorum. Rönesans geldi. Evet, direkt olarak şuradan Konya'da Karaman'ın ordusunu yakalarsam ki yakaladım. Kırım'la tabii ki alacağız Royal Mary'i. Hemen Mersin'i kuşatalım. 4000 manpower vermeyelim arkadaşlar. 50 diplo verelim. Zaten 4000 manpower'ımız yok. Bir de bu manpower bize lazım. Evet, şu gemilerimizi şuraya yardıma gönderelim. Buradan gemi yakalayamadık. Corruption'ı hallettiğimiz zaman yani şunlar korlandığı zaman aslında halletmiş olacağız para işini. Bu arada 2 borç almış olduk. Belki bir borç daha alırız. Ama sonrasında hallolmuş olacak. Arnavutluk da savaş açtı. Arnavutluk Zeta'yı alabilir. O yüzden
Visoki düşer düşmez Zeta'yı alıp Arnavutluğun önünü kesmem lazım. Evet, şimdi para işini büyük kısmını halletmiş olduk arkadaşlar. Evet, gidelim önce şu orduyu bir halledelim. Adamların başkentini zaten düşürdük. Orduyu halledemezsek Niş'e geçelim. Hatta Braniçevo'ya, Semedrevo'ya geçelim. Bakıyorum. Ersek bir şey alamaz bunlardan. Evet, hemen state yapalım. Şurayı hallettiğimiz anda biz şuradaki batıdaki savaşta çok daha güçlü olacağız. Çok milleti gubartmadan bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada Venedik'e de erken saldıracağım. Hazır çok saçma alliance'lar kurmadan. Abdülkadir orada wipe'landın. Bosna'yı vasal alıp hemen şey yapacağım, eyalet yapacağım. O da batıdaki eyaletimiz olacak. Bunu Trust'la hallederiz. Trust'ı kasarsak Favors evet. Şunları alalım hemen. Koalisyon Sırbistan ve Eflak çok da önemi yok. Sen şuraya gir, sen de şuraya gel. Evet, Conquered Beyliks 100 admin verecek bize ki bu önemli. En azından şurada harcayacağımız adminlerin bir kısmını geri almış olacağız arkadaşlar. Legalizmi aldık. Borcun birini ödedik. Çünkü zaten bayağı bir artıdayız. Güzel. Şu an her şey gayet iyi gidiyor. Trepuzentin Separatist Canik de çıkacakmış. Onu ayarlarız. Evet, Valakya'da verdi mi bize şey? Vermedi. Bunu nerede veriyordu? Burada 20 tane provins lazımmış bize. Şunu alalım. Step vermiyoruz kesinlikle. Zaten zor bela step basabiliyoruz. Bu arada HRE'de neler oluyor? HRE'de şu anda bir şey olmuyor. Podrinje'yi aldık. Şunu da ta Çilli'ye kadar götüreyim ben. Çilli bom bom bom. Çilli bom bom bom. O Çilli patlayacak. Onun kaçışı yok. Şirvan'dan diplomatımızı çekelim. Bu arada buna trust kasmaya devam edeceğiz. Bir noktadan sonra şeyi yapacaktır. Zaten şu Trabzon'u da alacağım için şimdi daha kolay diplovasal olacaktır bize diye düşünüyorum. Tabii manpower sıkıntımız büyük. Aslında biraz yavaşlayıp manpower biriktirmemiz lazım ama ekonomiyi de bir an önce toparlamak istiyorum. Şu yine kalelerimizi bir kapatalım. Hatta ve hatta şu İzmir'deki kale çok
ihtiyaç olan bir kale değil arkadaşlar. Ve Kocaeli'deki kale de aynı şekilde. Ama İçel ve Ankara'yı yıkmayın derim. Sinop'u da aldığımızda şurada başkenti koruyan bir kale seti olmuş oluyor. Hatta şu Anadolu'yu da silebiliriz. Buralar çok önemli değil. Biz zaten Venedik'e savaş açtığımızda buralara kendimiz atlayacağımız için çok da mesele kalmıyor. Böylece ekonomiyi azıcık toparlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Çilli de bittiğine göre sen şuraya gel. Şimdi Çilli, senden paranı ve canını Varazdin'den çeksen ne olur, çekmesen ne olur, bana bir şeyi katmıyor. Şimdi şurası da düşsün diye bekliyorum. Arnavutluğa tekten dalmayacağım çünkü şu anda Venedik koruyor. Biraz manpower'ımıza force limitimize bakalım. Force limitimiz artıyor. Güzel. Tabii aldığımız şehirlerle birlikte manpower limitimiz de force limitimiz de hepsi artacak. Army reform mu? Infantry combatability mi? Hem infantry combatability hem galley combatability mi? Yoksa sadece galley combatability mi? Bence ikisi de. Her türlü iki profesyonelizm veriyor. Evet, Braniçeva'da düştüğüne göre bize ait olanları alıyorum. Theodor Herzegowina falan filan Venedik dışında burada çok sıkıntı yaratacak bir şey yok. Ki zaten biraz bekliyor olacağız. Parasından ziyade şunları bir gönderelim ki şey olsun. Oradaki ayaklanma riski azalsın. Ve şuna da Sue for Peace diyorum. Kesinlikle sadece vasal olarak alıyorum. Ve bundan sonra Batı'ya biraz ara vereceğiz arkadaşlar. Bir tanemizi hemen şunu improve'lamaya götürüyorum. Bakıyorum %55. Ne yapabilirim? Borcu var mı? Borcu yok. O zaman biraz prestij verip şunu hallettiğimde bir borç daha ödeyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir tık hızlandırıp bekleyeceğim. Theodora girdi. Bu kötü oldu. Venedik falan girerse ki bakıyorum girmedi ama girmek üzere. Bir süre koalisyonun dağılmasını bekleyeceğiz. Onun için de hemen bir diplomatımı Outrage'de atıyorum. Şurayı alalım. Evet. Şimdi biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada büyüklerden birini ki bu İspanya olur, Fransa olur. Alay olarak alırsanız çok sıkıntı yaşamazsınız koalisyonlarda da. Ki şu an bayağı kuvvetliyiz. Özellikle teknolojik anlamda. 5. askeri teknolojimize geldik. Şu şurada dursun. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. İlk bölümümüzü burada bitirelim. İkinci bölüme başlamadan önce şu koalisyonun dağılmasını ben bekleyeceğim. Biraz olayları hızlandıracağım. Videolarımda edit yapmayacağım. Bunu düşünmüyorum. Bu yüzden o kısmını ben kendim geçip ikinci bölüme o şekilde başlayacağım. Bu süreçte de hiç savaş yapmayacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın diyelim. Şeydir, adettendir.
Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.